Beni bırakmalısın. Yapamam. Senden asla vazgeçemem. Seni çok seviyorum. Sana o kadar ihtiyacım var ki. Sen hiçbir yere gitmeyeceksin. Biz asla ayrılmayacağız. Durumun Alya'yı en azından bir süreliğine bırakmasını gerektirdiğini fark etmesine rağmen, Cihan bu zorunluluğu kabul edemez. Alya geri adım atmaya çalışıp, Cihan'ın yanında kendini tutmanın zor olacağını fark ederek geceyi Deniz'in odasında geçirmeye karar verdiğinde, Cihan onu durdurur. Alya içsel mücadelesine rağmen, uzak durmaz ve bu yakınlığa karşılık verir. Ondan vazgeçmenin kendisi için de aynı derecede zor olduğunu ve kısa bir ayrılığın bile onun için çok zor göründüğünü gizlemez. Duyguları, Cihan olmadan hayatını hayal edemeyeceği gerçeğini daha da pekiştirir. Aynı zamanda gerçeklik duygusunu kaybetmez ve en önemli önceliği Deniz'in güvenliğini hatırlar. Bu da onu isteklerine aykırı bir karar vermeye ve geçici bir taşınmaya razı olmaya zorlar. Bu anda Cihan'dan sadece duygusal destek değil, somut eylemlerde duymak onun için özellikle önemli hale gelir. Bora'nın hayatlarını etkileme yeteneğinden kalıcı olarak mahrum bırakmanın bir yolunu bulmasını bekler. Cihan ise bu sorumluluktan kaçınmıyor ve soruna bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkça belirtiyor. Özgüveni bir planı olduğuna ve durumun yakın gelecekte değişeceğine dayanıyor. Bu arada Meryem'in içinde bulunduğu koşulları ve Cihan'ın bu durumdan haberdar olduğunu öğrenen Boran bunu kendi çıkarları için kullanmanın bir yolunu aramaya başlıyor. Paralel olarak Cihan Alya'nın kendi başına başa çıkmaya çalıştığı konularda bile, sözlerden somut eylemlere geçiyor. Alya'nın kendi başına kalacak yer bulma niyetine rağmen, bu konuyu kontrol altına alıyor. Alya'nın beğendiği bir daire buluyor ve güvenli bir şekilde kalması için tüm koşulları önceden organize ediyor. Ona anahtarları vererek, aslında uzaktan bile olsa onları desteksiz bırakmadığını ve durumu olabildiğince kontrol altında tuttuğunu gösteriyor. Böylece durumları, zorunlu mesafe ile birlikte kalma arzusunun gerçekliği arasında gergin bir denge içinde gelişmeye devam ediyor. Cihan ve Alya duygularından vazgeçmiyorlar, ancak dış baskıdan kurtulup kendi hayatlarının kontrolünü yeniden ele geçirebilecekleri anı beklerken, koşullara uyum sağlamak zorunda kalıyorlar. Meryem'le hapishanede görüştükten sonra Cihan, bu durumu Alya'ya açıklamadan bırakamayacağını anlıyor. Bunu saklamanın sadece daha fazla gerginliğe yol açacağını ve aralarındaki güveni zedeleyebileceğini fark ediyor. Aynı zamanda Alya'nın bu haberi nasıl karşılayacağından endişeleniyor, çünkü geçmişteki bir kadın konusunun onu kıskandırabileceğini çok iyi biliyor. Ayrıca başka bir konuda da endişeleniyor. Alya'nın bir keresinde birinin geçmişine müdahale ettiğini hissederse kenara çekilmeye hazır olduğunu söylediğini hatırlıyor ve bu durumun tekrar yaşanmasını istemiyor. Alya ile konuşmadan önce Cihan, Meryem ile olan iletişiminde tüm sınırları belirlemiş. Ona karşı hislerinin geçmişte kaldığını ve devamı olmadığını açıkça belirtmiştir. Bundan sonra açıkça davranmaya karar verir ve aynı akşam Alya'ya tüm gerçeği anlatmak için bir an bulur. Buluşmanın koşullarını açıklar, Meryem'in içinde bulunduğu zor durumdan bahseder ve ona yardım etme sorumluluğu hissettiğini söyler. Durumun önemini küçümsemeye veya hiçbir şeyi saklamaya çalışmadan, sakin ve kendinden emin bir tavır sergiler. Alya'nın bunu kendisinden duyması, başka kaynaklardan duymaması onun için önemlidir. Alya'nın tepkisi ölçülü, ancak net değildir. Meryem'in dönüşü ona sürpriz olur ve bu hemen içsel bir gerilime neden olur. Şaşkınlığını gizlemez ve aynı zamanda, güvensizlikten ziyade duygusal bir tepki olarak ortaya çıkan hafif bir kıskançlık hisseder. Buna rağmen Cihan'ın açıklamalarını dikkatle dinler ve aceleci sonuçlar çıkarmamaya çalışır. Cihan'ın Meryem'e olan duygularının geçmişte kaldığı ve hayatındaki tek kadının o olduğu sözleri, Alya'nın yavaş yavaş sakinleşmesine yardımcı olur. Cihan'ın özgüvenini ve samimiyetini gören Alya,
duygularını dizginleyerek durumun bir çatışmaya dönüşmesini engelleme fırsatı bulur. Bundan sonra Alya, başka bir önemli ayrıntıyı daha keşfeder. Meryem hakkında zaten bilgi sahibi olduğunu, çünkü Bora'nın daha önce ona ondan bahsettiğini öğrenir. Boran bu bilgiyi kullanarak şüphe uyandırmaya ve Cihan'ın bu kadına karşı hislerinin hala devam ettiğine onu ikna etmeye çalışmıştır. Bu nedenle haber onun için tamamen yeni değildir. Ancak o ana kadar hiçbir teyidi yoktu ve nasıl tepki vereceğini bilmiyordu. Cihan'ın her şeyi açıkça anlatmaya karar vermesi, durum hakkındaki algısını değiştirir. Hiçbir şeyi saklamaya çalışmadığını ve şüpheye yer vermediğini anlar. Bu onun için samimiyetinin ve duygularının ciddiyetinin ek bir teyidi olur. Sonuç olarak gerilim yavaş yavaş azalır. Meryem konusu hassas kalsa da, Alya'ya güvenmeyi seçer ve başkalarının sözlerinin ilişkilerini etkilemesine izin vermez. Zor ve belirsiz durumlarda bile, açıklık ve karşılıklı desteğin kararlarının temeli haline geldiği bir duruma geri dönerler. Bu durumda Cihan ve Alya'nın iki zıt ihtiyaç arasında kaldıkları açıkça ortaya çıkar. İlişkilerini korumak ve aynı zamanda Deniz'in güvenliğini sağlamak. Tehditlerin gerçekliğini inkar etmezler, ancak onlara tamamen teslim olmaya da hazır değillerdir. Cihan için bu durum, sadece duygularını savunma yeteneğinin değil, aynı zamanda belirli kararların sorumluluğunu alma yeteneğinin de bir sınavı haline gelir. Artık kendini sözlerle sınırlamaz, eylemlere geçer ve koşulları olabildiğince kontrol etmeye çalışır. Alya ise daha ölçülü ve temkinli bir yaklaşım sergiler. Duygularını inkar etmez, ancak oğlunun güvenliği söz konusu olduğunda onları geri plana atmak zorunda kalır. Meryem ile yaşanan durum gerilimi daha da artırıyor, ancak aynı zamanda aralarındaki güven düzeyinin bir tür sınavı haline geliyor. Cihan gizlemenin birlikte inşa ettikleri şeyi yok edebileceğinin farkında olarak açıklığı seçiyor. Alya ise doğal duygusal tepkisine rağmen, kıskançlığın kontrolü ele geçirmesine izin vermiyor ve başkalarının sözlerine değil, Cihan'ın kendi davranışlarına güvenerek, ona olan inancını koruyor.